Merhaba, bugün size şiş örgüsü atkı anlatımı yaptım. Önceki videolarda 1 saatte örebileceğimiz bir bere anlatmıştım. Takım olarak atkısını anlatacağım da söylemiştim. Bereyi tığla örmüştük, atkıyı da şişle öreceğiz. Kendinize yapıp kullanmak için de satış yapmak için de oldukça uygun bir örgü. Videonun içerisinde de satış için bilgiler verdim, bağlantılar ekledim. Umarım severek yapar, kullanır ya da satıp gelir elde edersiniz. İstediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Burada Alize Superyana Maxi kullandım, beremli takım olsun diye. 8 milim şiş kullandım. Burada marketten aldığım Ören Bayan favori batik kullandım ve 5 milim şiş kullandım. Angora ipler de kullanabilirsiniz. İstediğiniz kalın ipleri de kullanabilirsiniz. Kendi ipinize uygun şiş numarasını ayarlarsınız ve istediğiniz uzunlukta atkılarınızı örebilirsiniz. Ben kalın iplerle örmek istiyorum ama bu ip elimde yok derseniz yine marketlerde satılan Ören Bayan Tanja'yı da kullanabilirsiniz. Aynı kalınlıktalar, dokuları, yumuşaklıkları da benziyor. İstiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Örgü bilenler için baştan bilgiyi vereceğim. Zaten bu örgü bilenlerin fotoğraftan da bakıp yapabileceği bir şey. Ben de herhangi bir videoya bakmadım. Ön yüzde bu şekilde düz örgü örüyoruz. Arka yüzde ters örgü örüyoruz. Burada 15 tane ilmek yaptım. Burada 20 tane ilmek yaptım. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre ya da atkıyı ne kadar kalın istiyorsanız o kadar ilmeklerinizi atarsınız. Düz örgü, ters örgü şeklinde istediğiniz uzunlukta örüyorsunuz. En sonunda ilmeklerinizi kesiyorsunuz ve atkınız hazır hale geliyor. Buradaki gibi kıvrılması için herhangi özel bir şey yapmıyoruz. Zaten biz ördükçe örgümüz bu şekilde kıvrılıyor. Örgü bilenler bu şekilde yapabilirler. Ama videonun içinde devam edecekseniz ben yeni başlayanlar için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Size yavaş gelebilir. Oynatma hızından hızlandırarak izleyin lütfen. İlk defa şiş kullananlar için, ilmek atmayı bilmeyenler için, ilmek kapamayı bilmeyenler için, düz örgü ve ters örgü için bilgileri verdim. Sadece 4 sıra gösterdim. Onun üzerine istiyorsanız 400 sıra örün. Hep aynı şekilde devam edecek. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Videoyu yeni başlayanlar, özel gereksinimli insanlar ya da yaşı küçük arkadaşlarımız için ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Artık örgümüze geçelim. Bugün size göstereceğim bu Alize Superyana Maxi ile ördüğüm, öncesinde yaptığım marketten aldığım iple ördüğüm, Ören Bayan favori batikle yaptığım atkı. Fark eden tek şey, aynı ölçülerde yapmak istiyorsak ipim kalın olduğu için burada 15 tane ilmek yaptım. Burada ipim inceydi, 20 tane ilmek yaptım. Burada 8 milim şiş kullandım. Burada 5 milim şiş kullandım. Angora iplerle de yapabilirsiniz. İster çift kat ister tek kat yapabilirsiniz. İstediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. Sadece ipinize göre şiş numarasını ayarlıyorsunuz. Ön tarafta düz örüyoruz, arka tarafta ters örüyoruz. Bu şekilde kıvrılmış bir atkıya ulaşıyoruz. Ben atkı görsellerini de sizinle paylaşacağım. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 1.80 olur, 1.90 olur ya da 2 metre olur, ne kadar yapmak istiyorsanız yaparsınız. Sonrasında bu şekilde satış yaparken kartlarınızı da ekleyebilirsiniz. Arkasına istiyorsanız yazılar da yazabilirsiniz. Satış yaparken bu şekilde gönderebilirsiniz. İpinizi belirlediniz, ona göre şişinizi aldınız. Artık ilmek atarak başlıyoruz. Bu ilmek atmanın da bir sürü farklı tekniği var. Sihirli halka yapar gibi. Siz büyüklerinizden öğrendiğiniz gibi yapabilirsiniz, benim gibi, ya da yeni başlıyorsanız benim gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Nasıl biliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle ilmek atmak için yeteri kadar ip bırakıyorum. Ben ilmeklerimi attıkça buradaki ipim kısalacak. Yeteri kadar ip bırakıyorum. Ben 15 ilmek yapacağım. Siz ipiniz ince ise 20 ya da 25 yapabilirsiniz. Buradaki Ören Bayan favori batikte 20 tane ilmek yaptım ve 5 milim tığ kullanmıştım. Yeteri kadar ip bıraktım. Şimdi artık ilmek atmaya başlıyorum. İpi bu şekilde aldım. İşaret parmağımla, baş parmağımla bu şekilde ipin altına girdim. Geri kalan ipi 3 parmağımla tutuyorum. Yeni başlayanlar lütfen benimle aynı şekilde yapsınlar. Hem de elleri alışmış olur. İpin altından girdim 2 parmağımla. 3 parmağımla da geri kalan ipi topluyorum bu şekilde. Öncelikle yapacağım işlemi bir kere göstermek istiyorum size anlatmadan. Nasıl yapacağımı baştan görün, sonra anlatarak devam edeceğim. Başlangıçta 2 tane ilmeği oluşturarak başlıyorum. Sonrasında üzerine artık istediğim kadar teker teker ilmek atabilirim. Bu şekilde. Başlangıçta 2 ilmeğimiz oluşuyor. Onun üzerine birer birer devam ediyoruz. İpimi bu şekilde tuttum. Şişle altından giriyorum. Yeni başlayanlar lütfen benimle beraber yapsınlar.
şişle altından girdim. Burada bir tane boşluk oluşturuyorum baş parmağımda ve oradan şişle giriyorum. Sonra burada işaret parmağının altından giriyorum ve yine baş parmağın oradaki boşluktan çıkıyorum. Artık baş parmağımdan da ipi çıkartabilirim. 2 tane ilmek oluştu ve bunu böyle çekerek sıkılıyorum. Çok fazla sıkı yapmıyorum ki sonra ördüğümde orada rahat edeyim. Başlangıçta 2 ilmeği yaptık. Artık yapacağım işlem hep aynı. İpim burada kaldı. İşaret parmağım, baş parmağım, geri kalan ipleri bu şekilde tutuyorum. Baş parmaktaki boşluktan gir, işaret parmağın altından devam et ve buradaki boşluktan çık. İpi buraya sabitle. Zaten 15 tane ilmek atacağım. Yavaş yavaş göstereceğim. Yeni başlayanlar benimle beraber yapsın. Örgüyü bilenler hızlandırarak izlesin lütfen. Bu şekilde işaret ve baş parmağımla girdim. Önce baş parmağın altından, sonra işaret parmağın altından ve burada oluşan boşluktan çık. Baş parmağımı artık buradan çıkartabilirim ve ilmeğimi sıkılıyorum. Baş parmağın altından, işaret parmağın altından ve buradaki boşluktan çık. Çok sıkı burayı yapmıyorum. Baş parmağın altından, işaret parmağın altından ve boşluktan çık. Baş parmağın altından, işaret parmağın altından ve boşluktan çık. 2, 4, 6, 7 tane yaptım. Birkaç tanesini de böyle anlatmadan sessizce yapacağım. Yavaş yavaş. Benimle beraber yapın lütfen. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Saymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane yapmışım. 3 tane daha yapıyorum. Baş parmağın altından, işaret parmağın altından ve baş parmaktaki boşluktan çık. Baş parmağın altından, işaret parmağın altından ve baş parmaktaki boşluktan çık. Sonuncuyu da yapıyorum ve ilmek atmayı bitiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimi attım. Ben 15 tane attım. Siz kaç tane istiyorsanız o kadar yaptınız ve artık örmeye başlayabiliriz. Artık diğer şişimi de alıyorum. Örmeye başlayacağım. Burada bu kadar ipim kaldı artık. Sonra bunu burada gizleyeceğiz. Biz diğer normal kendi yumağımızla örmeye devam ediyoruz. Bunu sağ tarafa alıyorum. Öreceğimiz taraf solda. Sağda boş şişim var. Önde bu şekilde düz olarak öreceğiz. Düz ördüğümüz yerler V harf şeklinde görünecek. Arka tarafta ters öreceğiz. Ters ördüğümüz yerlerde böyle diş diş görünecek. Sonrasında biz ördükçe artık atkının kıvrıldığını göreceksiniz. Ben normalde örgü yaptığımda ilk ilmeği böyle örmeden alıyorum ve sonra devam ediyorum. Ama bu atkıyı ördüğümde baştan sona ters de örsem, düz de örsem ilk ilmekleri alıyorum. Burada da şimdi öyle yapacağım. Buradaki ipimi bırakıyorum. Onu sonra gizleyeceğiz. Şimdi örmeye başlıyoruz. Düz örgü ne demek? Yine dediğim gibi ben kendi stilimde yapıyorum. Öğrendiğim şekilde yapıyorum. Siz de bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tutuşumuz, belki ip alışımız değişiktir. Ama sonuç aynı olacak. Düz örgü örmek için örgünün bana bakan tarafından ilmeğe giriyorum. İlk ilmeğe giriyorum ve örgünün arkasından çıkıyorum. Düz örgüde benden taraftan giriyorum ve örgünün arkasından çıkıyorum. Ben ipi şu şekilde alıyorum. Yüzük parmağın üzerinde, orta parmağın altında ve yine yüzük parmağın üzerinde. İpimi bu şekilde tutuyorum ve örmeye başlıyorum. Düz örmek için ipi aldım ve şişin üzerinden geçirdim. Geçirdiğim ipi bu şekilde örgünün önüne çektim ve ilmeği şişten çıkarıyorum. Birinci ilmeği örmüş oldum. Yine düz örmek için örgünün önünden giriyorum, arkasından çıkıyorum. İkinci ilmeğe girdim, ipimi doladım ve ipi kendime doğru çektim ve ilmeği çıkardım. İlk iki sırayı böyle bu şekilde yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. İlk defa eline şiş alan arkadaşlar olabilir. Geçen mesela bir tane örgümü 10 yaşında bir tane arkadaş örmüş. Lütfen onların da örgü ördüğünü unutmayın. İkinci ilmeğimi de aldım. Üçüncü ilmeğe giriyorum. İpi doladım.
ve üçüncü ilmeği de ördüm. Önden girdim, ipi doladım ve bu şekilde dördüncüyü de ördüm. Sırasıyla 15 tane ilmek var. Bende 15 tane var. Sizde kaç tane varsa bu şekilde 15 ilmeği de düz yüzde örüyorum. Düz örgü olarak örüyorum. Yine tığla ördüğüm zamandaki gibi herhangi bir sık sıkı örme yapmıyorum. Gevşek gevşek örüyorum. Eliniz sıkıysa siz de gevşek gevşek örmeye çalışın. Bu şekilde 15 tane ilmeği de örüyorum. Son ilmeği de ördüm ve 15 ilmeği de bitirmiş oldum. Bu şekilde 15'ini de ördüm. Şimdi arka tarafa geçebilirim. Arka yüze nasıl örüyoruz? Böyle diş diş görünmesi için bu tarafta düz örerken önden girip arkadan çıkmıştık. Bu sefer ters örerken de arkadan giriyorum, önden çıkıyorum. Arkadan girdim, bana doğru olan taraftan çıktım. Bu şekilde. Yine ipimi doluyorum. Bu sefer bu şekilde ipimi doladım ve ilmeği arkaya çekiyorum. Birinciyi örmüş oldum. Yine arkadan girdim, önden çıktım, ilmeği, ipi doladım ve ilmeği arkaya çektim. Üçüncüyü örüyorum, ipi arkaya çekiyorum. Örgünün arka tarafından giriyoruz, ipi doluyoruz ve ilmeği arkaya çekiyoruz. Ters örgüde bu demek. Bu şekilde 15 tane ilmeği örüyorum. Şişim uzun olduğu için böyle tahtaya değiyor. Ona dikkat etmeye çalışıyorum ama sesi rahatsız edebilir. Örmeye devam ediyorum. ...15 tane ilmeği de bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar düze geçiyorum. Zaten 1-2 sıra göstereceğim. Sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Birinci ilmekleri ördüğümü söylemiştim. Yine düz örgü öreceğimiz için örgünün bize bakan tarafından giriyoruz. Arka tarafından çıkıyoruz. Şişle bu şekilde ilmeğe girdim. Ve ipimi doluyorum. Kendime doğru çekiyorum. Ve birinci ilmeği örüyorum. Kendime doğru çekiyorum. İkinci ilmeği örüyorum. İpi doladım, ilmeği kendime çektim. İpi doladım, ilmeği kendime çektim. Bu şekilde yine 15 tane düz örgümüzü yapalım. Bir sıra düz, bir sıra yine ters göstereceğim. Sonra artık istediğimiz sıra sayısı kadar öreceğiz ve size sadece örgüyü kapamayı göstereceğim. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. Bu şekilde 3. sırayı da örmüş olduk. Gördüğünüz gibi düz yüzde V harf şeklinde görünüyor. Arka tarafta yine diş diş görünüyor. Arka tarafta ne yapacağız? İlk ilmeğe giriyorum. Bu şekilde arkadan ipimi doluyorum ve ilmeği arkaya çekiyorum. İpi doladım, ilmeği arkaya çektim. 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 Bu şekilde 15 tanesini yapalım.
4 sıra ördük. Artık biz 4 sırada örsek, ne kadar uzun örersek örelim, 400 sırada örsek örme şeklimiz değişmeyecek. Önde ve arkada örme şeklimiz değişmeyecek. Tek değişen şey, biz ördükçe örgümüz bu şekilde kıvrılacak. Ben bu kıvrılmayı kendim yapmadım. Örgümüzü ördükçe bu şekilde kıvrılacak. Ben bunu 185 santim yaptım. Örgümüzü artık istediğimiz kadar ördük. Burada elini de söylemek istiyorum. Kıvrılmış haliyle 5 santim. Kıvrılmamış haliyle bu şekilde 15 santim. Yani 15 ilmekle yaptığımız atkının genişliği 15 santim olmuş ve kıvrıldığı haliyle de 5 santimlik ölçüsü var. Buradaki ipimde de 12 santimlik genişliği var kıvrılmamış halde. Kıvrılmış haliyle de 4,5 santim. 3 yumak ayırmıştım. 1,5 yumağını bereye ayırdım. 1,5 yumağıyla da bu şekilde atkımı yapıyorum. En son bu kadar ipim kaldı. Düz sırada artık düz yüzü örerken kesme işlemini yapıyoruz. Yani bitirme işlemini yapıyoruz. Ters yüzü ördünüz. Artık düz yüzde örgümüzü bitireceğiz. Birinci ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Kesme yapacağımız için birinci ilmeğe girdim. İkinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve ilmeği kesiyorum. Yapacağımız işlem baştan sona bu. Yine bir tane ilmek örüyorum. Sağdaki ilmeği soldakinin üzerinden geçiriyorum ve kesiyorum. Bunu sıkı sıkı yapmıyorum yine. Bir tane daha ilmek ördüm ve sağdaki ilmeği soldakinin üzerinden geçirdim. Bir tane ilmek ör. Kesmek için sağdaki ilmeği soldakinin üzerinden geçir. Buradan üzerinden geçirirken bu ilmeği kaçırmamaya çalışın. Bir tane örüyorum. Sağdaki ilmeği soldakinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane örüyorum. Sağdaki ilmeği soldakinin üzerinden geçiriyorum. Bitişimizi de bu şekilde yapıyoruz. Çok sıkı sıkı yapmıyorum ki orada kasma yapmasın. Yine ördüğüm ayarda kesme işlemini de yapıyorum. Yeni öğrenenler sıkı sıkı yapmak ne demek derse, buradaki ipi çok sıkı sıkı çekerseniz, gergin tutarsanız sıkı örersiniz. O zaman da burada kapama işleminde kasma yapabilir. Tüm ilmekleri bu şekilde kesiyorum. Ve atkımı bitiriyorum. İpiniz kalınsa yine 1-2 saatte bitirebileceğiniz bir atkı. İnce ise o gün içinde yine atkınızı bitirip kullanabilirsiniz. En son yine ilmeği geçiriyorum ve buradaki ipimi artık çekiyorum. İpimi orada gizleyebilirim. Atkım bu şekilde bitti artık. Kestiğimizde tepeleri de bu şekilde V harfi şeklinde görünüyor. Elime bir tane tığ alıyorum ve buradaki ipimi gizliyorum. Başlangıç ipimi gizlemiştim. Aynı buradaki gösterdiğim gibi gizleyebilirsiniz. Artık ipimi gizleyeceğim. Buradaki kenar ilmeği gördüğünüz gibi geniş olmuş. Ne yapacağım? O zaman onun üstünden gireceğim. Buradan ipimi çektim. Örgünün yan tarafında başlangıç ve bitiş yerimize yakın yerde artık ipimi gizliyorum. Oradaki ilmeğin üzerinden geçerek orayı da bu şekilde kapatmış oldum. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum ki sonrasında bu ördüğüm ip oradan sökülmesin. Giydiğimde, yıkadığımda sökülüp baştan sona benim atkım sökülmesin. Bir zincirle sabitledikten sonra artık burada kenar kısmında aşağıya doğru gizleyebilirsiniz. Görünmeyecek yerlerden ipimizi gizliyoruz. Ve atkımız hazır.
aşağıya doğru gizlemeye devam edeceğim. Tamam dediğim noktada geri kalan ipimi artık kesebilirim. Size şimdi artık zaten atkının yapımı çok kolay. 1-2 sıra zaten size anlatımını gösterdim. Kesmeyi de gösterdim. Hep aynı örgü devam ediyor. Siz de istediğiniz ölçülerde ördünüz. Bereyle takım da yapabilirsiniz. Benim anlattığım bereyle takım da yapabilirsiniz. Alize Süperyana Maxi'de ya da Ören Bayan Tancalar'da marketten aldığımız iplerde 3 tane yeterli geliyor. Hem bere hem atkı için. Favori batik iplerde de 2 tane yeterli gelecektir. Hem atkı hem bere için. Sadece atkı yapacağım derseniz 1 tane de yeterli gelecek. Instagram'da paylaştığımda da söylemiştim. Satış uygulamalarına girmekten çekiniyorsanız öncelikle böyle atkılarla, berelerle başlayın. Satıldığını göreceksiniz. Zaten en çok giden, özellikle gençler arasında giden atkılar bunlar. Bunlarla başlayın. Belki sonra başka örgülere geçersiniz ya da yakınlarınıza yaparsınız. Size de bu işe başlamak için bir fırsat olacaktır. Bunları mesela annem arta kalan iplerden yapıyor. Ben örgü ördüğümde, satış yaptığımda mesela hırka yapıyorum, süveter yapıyorum, ne yapıyorsam onu alıcıya gönderdiğimde annemin ördüğü örgülerden onlara hediye olarak gönderiyorum. İlla ki satmak zorunda da değilsiniz. Büyük örgüler ördüğünüzde hediye olarak da gönderebilirsiniz. Buradaki atkılardan biri mesela şu an Amerika'da altıgen hırka satmıştım. Onun içerisine koydum, hediye olarak gönderdim. Türkiye'de ya da yurt dışına nereye satıyorsanız böyle yapıp arta kalan iplerinizi değerlendirip insanlara hediye olarak da gönderebilirsiniz. Zaten çok kolay bir model. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa yine sorabilirsiniz. Umarım severek yapar kullanır ya da satıp gelir elde edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.